Venedik'e gittiğimde hep Diyarbakır'ı hatırladım. Görüşmeye gittim. O gümüş geldi dedi. Anlamadım hiçbir şeyi. Ne kadar var, şu an ürperdim. Evet, gitmediğim Çok yer da kalmadı. zor bir şey. Ben bulamadım sponsor. Gidemedim. Hep ukde kaldı içimde hakikaten. Ondan sonra da ben çok öğrencinin hayatına değmişimdir. Çünkü ne olduğunu biliyorum. Bunun ne anlama geldiğini biliyorum. Dikkat dağınıklığı. O benim en baş etmem gereken bir şey normalde Bende de. hayatımda da. İki dikkati dağınık ne yapacağız? Evet. Çok iyi gidiyoruz şu ana kadar. Hiçbir şey yoktu. Hani buralar hep dutluktu. Bağımsız sinema diyeceksen demek ki evet aynı kabileden miyiz? Neyse olabilir. Neden filmimi çekemiyorum podcast'inin bugünkü konu çok çok sevdiğim bir arkadaşım Songül Öden. Hoş geldin Songül'cüğüm. Hoş bulduk Zeynep'ciğim. Ne güzel böyle. Vallahi seni uzun zaman sonra araya bir annelik girdi. Evet. Bir pandemi sırasında işte hepimiz kapandık. Sonra Nişantaşı sokaklarında karşılaşmalar, sonra annelik. Ve seni bugün burada ağırlamaktan çok mutluyum. Ben de çok İyi ki mutluyum. geldin. Sen Diyarbakır doğumlusun. Evet. Ve sonra hayatın gelişiyor ve Ankara'da dil tarihte tiyatro okuyorsun. Bu süreç nasıl gelişti? Yani çocukluğundan beri tiyatrocu mu olmak istiyordun, oyuncu mu olmak istiyordun? Bir de çünkü eş zamanlı şan eğitimi almışsın. Öyle bir bilgi Evet, var. Hacettepe'de, yarı Hacettepe'de iki taraf, evet, güzel şarkı da söylüyoruz. Her şeyimiz var. Biraz o süreci anlatsana. Hani nasıl bir çocukluk, sanata düşkün bir aile mi? Biraz anlatabilirsen çok sevinirim. Ben Diyarbakır'da doğdum. 3 aylıkken Ankara'ya taşındık. Parçalanmış bir ailenin çocuğuyum. Anne baba kendi aralarında sorunlar yaşayınca bir de göç olmuş. Ankara'ya göç etmişler. Ankara'da büyüdüm. Çok güzel bir çocukluk geçirdim gerçekten. Ankara çok güvenli bir yer. Tabii. Okumaktan başka yapacak çok bir şey yok. Hani okuma alışkanlığımı diyebilirim ki o şehir bana kazandırdı. Ablalarım, benden büyük ablalarım, abim ve o şehir kazandırdı diyebilirim. Çünkü yapacak çok şey yoktur Ankara'da. Sonrasında ablalarım çok roman okuyan, işte edebiyata çok meraklı insanlardı. Benim de hayatıma ilk edebiyat girdi, Rus edebiyatı. İlk başlarda okuduğumda çoğunu anlamıyordum bile, hissediyordum sadece. Sonrasında buna göre şekillenmeye başladı. Oyuncu olmak istedim. Yazı da yazardım, öykü yazardım çocukken. Öykü denemeleri yapardım. Hep sanatın içinde olmak istedim. Klasik müzik dinlerdim. Hani evde klasik müzik dinlenmiyordu aslında. Merakım vardı o zaman. Ben çocukken pazar konserleri diye Tabii, Hikmet televizyonu Şimşek. açarsın, evet. Ya onu izlerdim mesela, benimle dalga geçerlerdi. Yani hani sonuçta benim annem daha geleneksel müzikler dinleyen. Tabii. Ki geleneksel müzikleri de çok seviyorum Ben bu de, arada. ben de çok seviyorum. Ama ona merakım vardı bir şekilde, çok merakım vardı. Sonra kendimden küçük kız kardeşimle Güzel Yemecilik diye bir oyun vardı. İşte okuldan çıkınca karşılıklı oturuyoruz, yemek yiyoruz, yemek vakti. Ve ikimiz de kendimize bir karakter buluyoruz. Ve asla cozutmamak gerekiyor, gülmemek gerekiyor. Ve o karakterin içinde doğaçlama sorular soruyoruz. Çok uzun yıllar oynadık bunu, Güzel Yemeciliği, ilkokul. Ne kadar güzel bir şey, bayağı egzersiz yapmışsınız yani. Evet. O süpermiş, harika. Valla ama zaten konservatuvara yetenek sınavıyla girdin. Evet, tabii, Hemen. tabii. Seni hemen almışlardır zaten. Hem bu kadar canlı. Çünkü bence seni tanıdığım kadarıyla oyuncu oluşun, o enerjiyi çok taşıyorsun. Oynadığın şeylerde de öyle yani. Benim seni televizyonla tanıdım tabii ki ama tabii Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı şan eğitimi alıyorsun. O da sesin iyi bir taraftan da, ona bakayım, fikrinden mi gelişti o? Şana gitmek nasıl oldu? Ya niyeyse o zaman da şöyle bir bilinç vardı. Ankara'da öyle bir bilinç vardı zaten. Yani bir oyuncunun genç yaşta öyle bir bilinç gelmiş. Şaşırıyorum şu anda. Yani hani şarkı da söylemeliyim. Edebiyattan da anlamalı. Yani aslında bunlar Olması gereklilik. gerekenler, Evet, tabii. şimdi bu bilinçle bunu biliyorum ama o zaman biraz güdüsel İlerliyordun. yaptığım, kendimi geliştirmekle ilgili inanılmaz bir açlığım hala da vardır. Ben de. Öğrenci olmaktan çok zevk alırım. Öğrenci ruhundan çok zevk alırım. Süreç beni enterese eder. Mesela ben prova severim. Ya da masa başında bir filmden önce yönetmeni Tanımayı. dinlemeyi, anlamayı çok severim. O öğrenmeyi sevenler o süreci de seven tipler oluyorlar. Ben de öyleyim ve ben bütün öğrencilerime diyorum ki ya aslında siz sinema okuyorsunuz ama her hafta işte oyun görmeniz lazım, Evet. kitap okumanız lazım, sergi gezmeniz lazım. Hele İstanbul'da olanlar için bir menba var aslında. Evet. Ama sen okulu bitiriyorsun ve mecburi hizmetler yapıyorsun. Trabzon'a gidiyorsun, Diyarbakır'a gidiyorsun. O da güzel deneyimler oldu herhalde. Doğduğun yere gitmek nasıldı ya sonradan? Çok ilginçti. Çok ilginçti. Kura'da çıktı üstelik de. Yani doğduğum yere gitmek Kura'da. O zaman devlet tiyatrosunda kura çekiliyor. Çeşitli şehirler
şehirlerde işte kontenjan açıkları, hangi şehrin neye ihtiyacı var, kaç oyuncu adayına, oyuncuya ihtiyacı var. Kura'da Diyarbakır çıktı ilginç bir biçimde. Ailemizle, annemin ailesiyle onları yaz tatilinden yaz tatiline giderdik biz. Dayımın eski Diyarbakır'da Sur'da çok güzel eski bir Ermeni evinde otururlardı. Ermeni mimarisi çok belirgindir Evet. Sur'da. Evet. Ve bütün çocukluğum orada geçerdi. Benim yaştaşlarım Antalya'ya, Bodrum'a giderdi. Biz Diyarbakır'a giderdik 3 ay. Okulun açılmasına böyle 3-4 gün kala geri gelirdik ve herhalde hayatımda hatırladığım en güzel zamanlar o zamanlar. Tuhaf gelecek şimdi ama Venedik'e gittiğimde hep Diyarbakır'ı hatırladım. Yani Yo, çok haklısın. o eskilik, o doku çok duygulandım mesela. Diyarbakır'da çok kadim uygarlıkların üst üste yaşadığı bir kadim bir memleket gerçekten. Benim hayatımda yaz tatillerinde sadece Diyarbakır var ama hayatımın şekillenmesinde çok öncülük etmiş bir şehir. Benim için çok kıymetli bir şehir. Çok etkili bir şehir. Ben bayılıyorum. Ben de Evet. ilk kez 2001 yılında gittim. Bir film çekimi için gittim ve aşık oldum. Evet. Ve ne zaman çağırsalar bir şey için, bir konuşma için, bir şey için hemen gidiyorum. Çünkü çok seviyorum. Yani insanı da çok seviyorum. Oradaki duyguyu da çok seviyorum. En son geçen sene gittim ve hakikaten çok güzel. Tabii insanı çok besleyen bir şey. Çok. Değil mi? Şehir. Çok. Ben şehirlerin insanı beslediğine çok inanırım. Yani ne aldığına bağlı olarak. Peki sonra sen Ferhunde Hanımlara giriyorsun. O nasıl oluyor? Aslında girmedim. Orada para kazanmak için böyle çok kısa bir şeydi. Hani ona girdin denemez. Orada okulda bir deneyim. şöyleydi. Ankara'da okurken iki şeyle para kazanabilirsin. Bir, devlet tiyatrosunda figüran olarak çalışabilirsin ki çalıştım. Yücel Erten'in Mutlu Son rejisinde. Bir de ona sınavla girersin. Çünkü Yücel Erten'in oyununa giriyorsundur. Giriyorsun tabii. Evet, orada öyle kriterler de oluyordu. Bir de orada yerel diziler varsa eğer ki Ferhunde Hanım'ın bunların en önemlisiydi. Öğrenciler orada işte 1 günlük, 2 günlük işlere gidip tabii ne kadar da işlere güzel giderler. aslında. Evet, aynen. Şeyde mesela Yücel Hoca'nın rejisinde Mutlu Son'da Tülay Günal başroldeydi. Çetin Tekindor, Tülay Bursa vardı. Çok çok güzel bir oyundu hakikaten. Ve bir okul gibiydi. Orada tek bir cümlem vardı. Hatta Ankara Film Festivali'nde ödül alırken o sahnede ödül aldım. Dedim tek bir cümlem var. Ah Johnny ah diyeceğim. Barmaid bir kızım ve bardaklar birbirine çarpacak ve şey yapacağım, korkacağım bundan filan. Öyle bir yani Yücel Erten orada, işte Çetin Tekindor orada, işte Tülay çok o zaman prima genç bir kadın oyuncu filan. Ankara'da da çok vardır. Hiyerarşiyi takip edersin. Yani Tabii. çok vardır ve o. ben aslında Ankara'da öyle o düzeni çok seviyorum yani aslında bir şekilde. Evet. Ve hep yanlış yerde giriyordum mesela heyecandan. Ah Johnny ah. Yani o benim için ödül alırken onu söyledim hatta. Sonra yıllar sonra Tülay'la aynı dizide oynadık. Hatta ona Tülay abla dedim. Çünkü belli bir yaştan sonra ablalık kalkıyor ya. Tabii. Belli bir yaşta o jenerasyonun önemi varsa ne abla diyorsun ya dedi bana. Ben hani tir tir titreyip abla dediğimde öğrencilik Tabii. yıllarımda. Ama o bir meslek büyüğün olarak Meslek sağ ol. büyüğüm Evet. olarak aynen. Peki sana şunu soracağım. Bütün bunlar gelişirken ailen nasıl karşıladı oyuncu olmak istemeni? Aslında kandırdım annemi biraz. Bilinçle mi bilmiyorum. Ben de bilmiyordum. Hani oyunculuk, okulunda neler oluyor. Hiçbir şey, sadece istiyordum. Hani ne oluyor, süreçleri nasıl ilerliyor hiçbir fikrim yoktu. Nasıl kandırdım? Şöyle kandırdım. Annem oyuncu olmamı istemedi. Benim avukat olmamı istiyordu çok. Babamla annem ayrıldığı için onların bir boşanma süreci de vardı ve annem de okuma yazmayı ben ilkokula giderken öğrenmişti. Birlikte o zaman okuma yazma şeyleri vardı. Tabii seferberlikleri. Seferberlik vardı ve o zaman gündüz kuşağında çok daha nitelikli şeyler vardı ben çocukken. Ne bileyim sağlık programı vardı, avukatlar çıkıp konuşuyordu filan. Ve benim annem o kadar okumaya meraklı bir kadın ki o avukatları filan dinleyip kendiyle ilgili hakları not edip bizde böyle. Ama kadın geni kuvvetli işte. Çok kuvvetli ve benim de bir kurtarıcı olacağımı işte. Evde bir avukat bulsun. Evde bir avukat bulunsun. Onu da beni seçmişti böyle. Cesaretli de yani o zamanlar boşanmak o kadar da hani çok görülen bir şey değil. Çok cesur özellikle. bir kadın. Çok cesur bir karar. Yani o annem kumalık sistemine karşı geldiği için asla böyle bir şey yoksa öyle bir düzen var ve o çoğunlukla da kabul ediliyor. Bu kabul edilme de değil hani birileri kabul ediyor ne kadar zayıf kişilik manasında Hayır. söylemiyorum. Birçok sosyolojik sebepten ötürü
ötürü kabul etmek zorunda kalıyorlar Tabii, filan falan. tabii. Ama annem etmemiş. Biraz güçlü bir karakter hakikaten. Dolayısıyla da kader ağlarını ördü. Annemin o seçiminden sonra. Ama müthiş de bir örnek size. Evet, çok. Korkunç, güzel bir rol model değil Evet, mi? Yani evet, ne evet. kadar güzel bir şey. Peki sen o zaman nasıl dedin oyuncu olacağım diye annene? Dedim ki o zaman hani sunuculuk, spikerlik çok revaçta ve saygınlık uyandıran mesleklerdi. Evet, evet. O zaman. Tabii. Ve o zaman hani TRT'de de çok İmtihandan geçiyorsun falan. evet, çok ciddi. Hepsi döpyes giyiyor. İşte belli saatlerde oraya Saçlar çıkıyorlar. falan. Annem için çok uygun. Yani belli saatlerde gideceğim, belli saatlerde geleceğim. Bir Maaşın var, saygınlığım bir var. kere bir yere Maaşım var. tabii sigortan var. Sigortam var. Tabii. Annem için muhteşem ve ona çok iyi geldi bu fikir. Aslında ara geçiş yapmışsın sen. Çok güzel bir geçişle geçirmişsin. Evet. Tabii bütün bunlar oluyor ama annen sonra öğrendi oyunculuk yaptın. Herhalde oyunlarına falan geldi okuldayken. Okuldayken zorluk çektim çünkü dil tarih biraz çok şanslıydım öğrenim sistemi açısından. Hem pratik normal müfredatın getirdiği bir öğrenim süreci var. Bir de hocaların kendi sistemini bulduğu yani okuldan sonra bir de provalar vardı. Büyük büyük oyunların içine girerdik biz. Yani dolayısıyla da okul zaten 5'te 6'da biter. Bir prova var ve 12'de filan. Annemle çok büyük şey yaşadık. Yani bu nasıl bir okul? Bu nasıl bir okul? Ben bunu bir türlü izah edemedim. Saçlarım dalgalı ve belimde çok böyle bol saçlı bir kızdım. Ve o zaman sigara içme yasağı yoktu. Okullarda herkes sigara içiyordu. Ben hala da sevmem, içmem. Saçlarım baca gibi kokuyu çekiyordu ve annem sen sigaraya başladın. 12'ye kadar sen neredesin? Yani bayağı zorluk çektim gerçekten. Ama sonuç güzel. Şimdi herhalde çok çok mutlu, çok mutlu evet, yani. Evet, çok... o önemli çünkü. Evet, evet. Peki sonra senin aslında en önemli şey gümüş. Yani gümüş bir şey haline geldi. Evet. Bu süreç yani sonra İstanbul'a gelip mesela ilk iş veya keşfedilmen nasıl oldu? Çünkü insanlar hani bütün bunları okuyor ve Ankara çok besleyici bir şehir. Burada Çok. hani pek çok insan görüyorum ama sonra onun bir adımı daha var. Geliyorsun ve İstanbul'da bir hayata gireceksin. Evet. Sektör burada akıyor ağırlıklı olarak. Bu süreç nasıl gelişti sende? Ve gümüş hikayesi tabii. Şöyle benim aklımda hiç televizyon yoktu. Hiç İstanbul yoktu. Hiç televizyon. Hayalimde de yoktu böyle bir şey. Benim için o zaman öğrencilik yıllarımda benim için fenomen kişi Zuhal Olcay'dı. Çok seviyordum ben onu gerçekten ve çok beğeniyordum duruşunu. Hani toplam olarak çok beğeniyordum onu. Ve tiyatrocu kimliğiyle yol almak vardı. Bir de son sınıfta Royal Academy'ye başvurmuştum. Bir arkadaşım aracılığıyla. İngilizcem o kadar iyi değildi. O yardım etmişti bana. Mektup yazmıştık. Sonra okuldan referans, iyi de bir öğrenciydim. Birincilikle bitirmiştim okulu. Beni çok iyi destekleyen hocalarım da vardı. Başta Selda Öndül. Onlardan referans mektupları aldım. İşte o zaman kasetler vardı. İşte bir şeyleri yolladık filan. Çünkü okulda işte Yerma sahnelenmişti. Yerma'yı oynamıştım. Antigone sahnelenmişti. Antigone'ye şanslıydım da çalışkan olduğum kadar. İşte Cadı Kazanı'nda Abigail oynamıştım. Yani bir öğrenci kariyeri için çok fazla tecrübem vardı hakikaten. Yazmıştık ama hiçbir şeyim de yoktu. Sonra turuncu bir zarf geldi ve Elizabeth meğer o okullardan gelen zarf zaten onun adına olduğu için. Ya benim için inanılmaz bir şeydi. Hiçbir bilgim yok Elizabeth hani bir de adına. zarf geliyor yani. Turuncu bir Turuncu zarf. Çok duygulanmıştım, çok heyecanlanmıştım ve orada davet aldığımızı Royal Academy 3 senelik olan Royal Shakespeare değil diğeri işte koşullarını söylüyor. Okul işte çalışamazsın ama işte bir okulda çalışabilirsin. Bir çilek şeyi vardı galiba, tarlası vardı işte. Bir de sponsor istiyor. Sponsor bulmadan hani bir Oraya güvence bulmadan gidem. Şimdi onların ne olduğunu daha çok biliyorlar. Çünkü bir sürü öğrenciye biz şey oluyoruz şu anda yardım ediyoruz. Ben bulamadım sponsor. Gitmediğim yer kalmadı. Gitmediğim yer kalmadı ve sponsor bulamadım ve gidemedim. Hep ukde kaldı içimde hakikaten. Ondan sonra da ben çok öğrencinin hayatına değmişimdir. Çünkü ne olduğunu biliyorum. Bunun ne anlama geldiğini biliyorum. Sonrasında devlet tiyatrosunda ilk seçildiğim sene Antep'te bir dizi çekilecek dediler. İşte orada küçük roller var filan. Hem de yakın Diyarbakır'a hem de stajyer parası kazanıyoruz. Daha kadroya tam geçiş yapmamışız. Küçük paralarımız var. Hem de bir para kazanırsınız. İlginç bir tecrübe filan diye. Ayşe Durmaz. Rol de çok tatlı bir rol. Bir de böyle çabucak olacak. İntihar edecek filan kız böyle. Çok hoşuma gitti karakteri kızın. Böyle bir kompozisyon, güzel bir kompozisyon filan. Anlaştık. Bir para da söylediler. Benim için böyle çok büyük bir para. Tabii canım hiç yani hem
hem sevdiğin şeyi yapacaksın, üstüne para alacaksın bir de. Evet, bir de Antep'te çekilecek. Çok yakın bir yer falan. Harika. Fakat sonra beni aradılar. Pelin Diştaş Kanal aradı D'de. İrfan Bey'le birlikte. Dediler ki işte bizi görüşmeye çağıracağız. Bir dizi çekiyoruz. Kim verdi şeyi falan derken görüşmeye gittim. Görüşmede İrfan Bey dedi ki o Gümüş geldi dedi. Anlamadım hiçbir şeyi. Ne kadar var, şu an ürperdim. Evet ve orada işte hem Ayten Gökçer kayınvalideyi oynamak için gitmiş. O beni okulda Yedi Kocalı Hürmüz oynamıştım. Tabii Benim Ayten. hocam olmadı. Hiç tanımıyorum kendisini ama bir tane kız gördüm diye benim adımı söylemiş. Laçin Ceylan oyunculardan biriydi. Benim yönetmenim olmuş. O benim adımı söylemiş. Nurşin Demir oyunculuk. Tesadüf yani. Herkes bir aynı kızın ismini söylüyor. Çağırdılar. Şey oldu ondan sonra ve bir anda her şey değişti aslına bakarsan. Evet ama aslında Gümüş geldi, güzelmiş yani, bu bayağı Evet. bir çok önemli bir şey çünkü o bir efsane dizi oldu. Evet. Ve inanılmaz derecede sen işte Kıvanç Tatlıtuğ beraber bence çok o noktadan sonra zaten bambaşka bir durum oldu. Peki sana şey soracağım, yani bunu böyle tatlı tatlı konuşurken bir taraftan hani proje, biraz önce dedin ki işte Gaziantep, Antep'te olacak bir film, şu bu filan. Bir proje sana geldiğinde ilk sezgilerin nasıl işliyor? O çok önemli bir şey. Bir oyuncunun o rolü yani belki de başarının bir parçası da o kalpten o karakterle bir özdeşlik yaşamak mı acaba? Şöyle işliyor. Birinci sırada senaryonun olduğunu düşünüyorum. Yani ne olursa olsun birinci sırada senaryo ve karakter bir kompozisyon haline alabilecekse eğer. Bazen hiç ayakları yere basmayan, mesela ben normal hayatımda Songül olarak ayakları yere basmayan biriyle ya arkadaşlık kurmam ya kursam bile o uzun süreli olmaz. Bir boşluklar olur. Oynadığın Kesinlikle. karakter de öyle. Yani ayakları bir yere basmayan, gerçekçi olmayan, kendi içinde tutarlı olmayan, sorular sorduğumda o soruların cevabını veremiyorsam eğer. Bende de ya ben bütün o soruların cevabını almalıyım ki ben o elbiseyi üzerime giyebilmeliyim. Bunu senaryodan almalıyım. Bunu bazen bazı rejisörler eğer senaryoyu kendileri yazdıysa, sen çok daha iyi bilirsin benden tabii ki. Kendilerine pusula yazıyorlar ya bazen. Çok Evet. iyi rejisörler de. Yani onu hissediyorsun. Kendine pusula yazmış. Aslında biliyor o notaları sana bastıracak. Ama ya da bunu rejisörün o notaları bana çok iyi anlatması gerekiyor. Bence sezgi de çok önemli burada. Tabii. Bir de çok fazla edebiyata çok meraklı olduğum için İşte onu söyleyecektim. daha çabuk Kavruyorsun. kavruyorum. Evet, daha çabuk Yani bu kavruyorum. zaten edebiyatla sinema arasındaki o hikaye anlatımı dediğimiz şey bir noktada senaryo bir ara format aslında. Yani Evet. onunla onun arasında bir yerde. Mesela ben burada senaryo yazarı konuklarım da oluyor. Son yıllarda şöyle bir şey görüyorum. Senaryoda karakterden ziyade betimlemeler. Kadının elbisesini anlatıyor. Hava durumunu anlatıyor filan. Böyle durumlarda diyorum ki sen bunu oyuncuya yolladığında bu karaktere dair ne görecek? Yani sen bazı resimler tarif ediyorsun. Halbuki onun içini, o ruhu belki vermen gerekiyor. Değil mi? Sen de bunu mesela böyle gördüğün senaryolar oluyordur mutlaka. Oluyor. Şimdi orada iki şey var benim için. Bir, yönetmene güvenmek. O yaptığı betimlemenin arkasında istediğinden eminse eğer Tamam. o sana o dünyayı tarif edebilir. Ama bazıları da çok sürreal kalıyor. Ne yapacağını bilmiyorsun. Ne yapacağını bilmediğinde de çok dikkat dağınıklığı. O benim en baş etmem gereken bir şey normal Bende de. hayatımda da. İki dikkati dağınık ne yapacağız? Evet. Çok iyi gidiyoruz şu ana kadar. Ben mesela görüntü yönetmeninin arkasında birisi hareket ettiğinde falan hiç sevmem. Aa. Çünkü dikkatim dağılır, oynayamam yani. Bu konuda çok iyi benziyoruz. Çünkü ben de mesela bazen bir performans yapıyorsam hiç arkamdan kimse, evde Zoom'dan ders verirken bile Evet. buradan biri geçemez diyorum. Evet. Göz kontağı kurmadan konuşamam. Ben de öyle. Yani demek ki evet, aynı kabileden miyiz? Neyiz? Olabilir. Peki şöyle bu kriterlerin önemli, bir de tabii sezgilerin, yani onun olacağına inanmak. Tabii bence yönetmen faktörü de önemli bir şey. Bence çok önemli. Mesela Seren Yüce ile olmuştu. evet. Seren Yüce benim ilk filmi çok beğenmiştim, ilk filmine. Tek başıma gitmiştim sinemaya. Evet. Bir de o kadar Çoğunluk. etkili. Çoğunluk. Çok güzel bir filmdi. Çok evet. güzel filmdi. Çok güzel, çok cesur bir filmdi. Ve üstelik de o da onurlandırılmıştı zaten. Venedik'te ödül almıştı. Evet, genç yönetmen ödülü aldı sanırım, Evet. yanılmıyorsam. İlk yönetmenlik ödülü. Sonrasında bir sette çalışıyordum ben. İşte Seren Yüce'den
Sevilay aracılığıyla bir senaryo geldi. Tabii ki çok beğendiğim için çok heyecanlandım. Çalışmak istedi. Yani izlerken düşünmüştüm. Yani çalışmak istediğim bir rejisör diye. Fakat başka ona dair hiçbir şey bilmiyordum. Çünkü bir ikinci filmi yoktu. Tanışmıyorduk. Kişilik olarak da tanımıyordum onu. Gittiğimde de böyle çok ağırbaşlı biridir Evet, ya. öyle, evet. Hani kerpetenle alınır ya, sağ olsun. Cool diyoruz. Evet, cool diyelim peki. Senaryosu da çok güzel bir senaryo ama kapalı bir senaryoydu. Mesela Evet. en güzel örnek Rüzgarda Salınan Nilüfer değil mi? Evet. Çok kapalı bir senaryoydu aslında. İşte, Pusula evet. gibi. Pusula gibi olan bir sene, her şeyin çok değil, biraz pusula gibi olması da belki hani oyuncu açısından belki farklı şeyleri ama yönetmene kendini bırakma noktası, o zaman yönetmeni biraz daha tanımak istiyorsun herhalde. Evet. Fakat de mesela Seren'de ilk çekim gününde ya da provada ne istediğini çok iyi bilen bir rejisör oldun. Yani o bütün cümlelerin, hani adına pusula diyeyim, başka bir şey diyeyim. Belki ben giremedim. Bana daha sanki bir perdesi varmış gibi geldi o sırada. O bütün o arka odaları, dehlizleri çok iyi bilen, çok iyi tarif eden, ne çekeceğinden emin. Rastlantısal sanat değil, rastlantısal sanat da olabilir ayrıca ya da çıktığında sete ne olacağını biliyor da olabilirsin. Yani İkisi de bir yöntem ya sonuç Tabii, itibariyle. tabii. O çok emindi mesela. Onunla öyle bir tecrübem olmuştu. Ama bazen de birileri senin de aramanı isteyebilir. Tabii, o da Birlikte önemli. aramak da isteyebilir. O defineyi birlikte bulmak da isteyebilir sonuç itibariyle. Ama benim şöyle bir gözlemim var seninle ilgili. Yani seninle ilgili zaten hep izlediğim, bildiğim şeyler ama hani biraz kendini yönetmene teslim edebilen bir yapım var ki bu çok şahane bir şey. Hani bütün dünyada da kabul edilen bir şey. Burada önemli olan şu, hani ne istediğini anlamaya çalışmak ve onun içinde arayıp bulmak belki hani Evet. senin istediğin durumu. Senin yaptığın filmler içerisinde hele en son işte Atatürk'te mesela Zübeyde Hanım. Ben özellikle çok dikkat ettim hareketlere, jestlere falan. Orada da mesela filmin bütünüyle hep bir ahenk içindesin. Bu ne kadar güzel bir şey. Evet. Belki o çok kendi içinde de araştırıyorsun ve yönetmene de teslim oluyorsun sonunda. Evet. Mesela Atatürk için de şunu söyleyebilirim. Mehmet Ada masa başında her şeyin Evet. cevabını veren bir rejisör. O da öyle. Yani sete gittiğinde onun ne yapmak istediğini çok iyi biliyorsun. Yani o da masa başında mükemmel. Ki ben prova sürecini seviyorum ama mesela okuma provası sevmiyorum. Anlama provası seviyorum. Meseleyi anlamak daha, yani o masada anlamayı daha çok önemsiyorum. Mehmet Ada da öyle. Yani dersine yani çok iyi çalışmış bir rejisördü. Ne yapmak istediğini çok iyi biliyordu. Hatta ben karşı çıktım. Sarışın mavi gözlü yapma Mehmet dedim yani. Sarışın mavi, sen karışma, o kısım beni ilgilendiriyor dedi bana. Aslında sinema bir illüzyon sanatı. Evet. Ve aslında o illüzyon içinde de inanıyorsun. Yani bunu birebir benzetmek artık bugünün sinemasında da çok şey olan bir şey değil. Mesela Benzer işte şeyleri evet, söylüyor. mesela şimdi bu Maria Callas'ı Angelina Jolie yaptı. Evet, Hiç yani benzemiyor. normal olduğu gibi yapıyor. Çünkü artık dünya da değişti. Yani o sureti ya da kopyala yapıştır gibi değil de aslında o karakteri doğru verecek bir durumun olması bence çok çok önemli. Peki şunu soracağım. Tabii Gümüş'le çok tanındın. Herkesin sevdiği, işte sokakta zaten çevrilen hani o ün vesaire. Onaylanmayla olan ilişkin, hani çünkü benim burada gözlemlediğim bir şey var ki sen hiçbir şeyi böyle kendi kendine onaylamakla meşgul bir insansın. Hani birilerinin geldiği şey tabii ki çok mutlu. Hepimiz bir şey alkışlanalım, sahnede olalım seviyoruz ama onaylanma isteği nasıl gelişiyor sende? Yani mutlaka bunda herkes beni çok beğensin gibi bir derdin var mı, yoksa önce kendine mi daha çok işin dönmesini istiyorsun? Kendime bence. Aynen. Önce kendimi onaylamayı çok daha önemsiyorum. Tabii ki takdir görmek çok güzel. Takdir görmek çok kıymetli bir şey. Mesela söz gelimi o gün oyun çıkışında yeterince iyi bir performans göstermediğimi düşünüyorum. Dikkatim dağıldı belki. Ne kadar çok övgü alırsam alayım o beni ikna etmiyor. Öyle maalesef. Ne kadar çok övgü alırsam alayım, hani yüzümde teşekkür ediyorum, çok naziksiniz, sağ olun diyorum belki ama ben mutlu gitmiyorum eve. Yani mutlu gidiyorum tabii ama kafamı meşgul ediyor. Aslında Neden öyle kendi olmuştur? gerçeğinle daha çabuk yüzleşebilme cesaretin var diyelim mi buna? Evet, Hani- var. Evet. Popüler olmak bizim işimizin bir parçası. Tabii ki. Bu yadsınamaz, bu kötülenemez, yadsınamaz. asla, tam- Kıymetli bir şey. Kıymetli. Ama popülerlik benim için mesela diyelim ki o sezon tanınıyorsundur ama o sezon çok herkesi enterese eden bir işin içinde olmuşsundur. Daha çok göz önünde olursun ve daha popüler olursun. Takdir gördüğünde ona ne çok paye vermek lazım. Yani ne Tabii, tabii. çok önemsememek lazım onu. Ne çok önemsemek ne de çok Evet. azımsamak bence. Yani bu işin bir parçası hakikaten.
hakikaten sonuç itibariyle. Tabii yanında taşıdığın, sevdiğin bir obje gibi taşıyacaksın aslında. Birazcık öyle. Biraz da burada bu da sevmediğim de var, sevdiğim de var, Aynen, olan da var, evet. olmayan da var. Bu zaten çok önemli bir şey. Ama buradan şeye geleceğim. Yani sen aslında bu anlattıklarına göre ne istemediğini de biliyorsun. Yani hayır diyebilen birisin sanki. İşimde evet. Evet, onun için soruyorum. Çünkü bu sanıyorum başarının bir parçası da yapmadıkları insanın. Yani En önemli parçası bence. ben çünkü bunu şurada fark ettim. Şimdi seninle ilgili tabii ki çalışırken oyunlara baktım. Aralıksız sürekli üretiyorsun. Yani bir televizyon şöhreti var ama ona yaslanmış bir şey yok. Aynı yıllar oyunlar yapıyorsun. İşte filmde oynuyorsun. Üstelik çok önemli filmlerde oynuyorsun. Yani işte Mehmet Ada Öztekin, Yılmaz Erdoğan, işte Seren Yüce. Yani bayağı böyle hani eminim ki bir sürü teklif geliyor. Bir sürü hayır diyorsun. Bu programda biraz da İnsanların hayır deme cesaretini de yani içine sinmeyen bir şeyde hayır diyebilmek. Ben de yani kendi hayatımda, özel hayatımda çok harika olduğum söylenemez. Yeni yeni öğreniyorum ama yeni öğrenimde 4-5 senedir bayağı öğrendim diyebilirim ama iş hayatında en çok kullandığım şeylerden bir tanesi ki bu benim tercihlerimi, seçimlerimi daha doğrusu belirten bir şey. Burada hani hayır demenin aslında yani biri de beni onaylamaz, sevmez yani o sorunun ona bağlantısı o aslında. Biraz oraya atıfta bulunuyordu. Sen iş yerinde hayır diyebiliyorsun. Diyebiliyorum. Evet. Çünkü bu bir kişisel bir şey değil bu aslında. Yani hayır diyememek ve o işin bir parçası olmanın hiç kimseye bir faydası yok. Hayır demenin bir sürü de üslubu var. Hani bu insanlara çok negatif gibi geliyor ama vaktin olmadığı için hayır diyebilirsin. Karakter tam bir kompozisyon haline gelmediği için hayır diyebilirsin. O grubun içindeki oyuncuların uyumsuzluğundan dolayı onu tahmin edip hayır diyebilirsin. Yönetmenden emin olmadığın için hayır diyebilirsin. Tabii. O dönem seni aslında çok enterese etmiyor olabilir. Hayır diyebilirsin. İyi durmak gerekiyor orada. Çünkü sadece her şey para da değil. Her şey hep göz önünde bulunmak da değil. İnsanlar Tabii. böyle bir yanılgıya düşüyor olabilir. Tabii. Hep göz önünde bulunmak bazen çok da negatif bir şey aslında bazen. Bu çaba da mesela şimdi mesela sosyal medya ben herkese şunu öneriyorum. Hatta bu konuda bilimsel bir yazı da çıktı geçenlerde. Öğrencilerimle paylaşacağım. Sosyal medyayı bazen diyorum ki orada varım diye kendinizi parçalamayın. Orayı iyi bir portfolyo gibi yaptığınız işleri koyun. O gün hissettiğiniz şeyi koyun. Hani dünya görüşü de tamam Giriyor bunun içine, içinde evet. filan. Ama hani oradayım ve ne kadar güzel ve mutluyum. Hani bu aslında hep görünme isteğiyle ilişkili bir şey aslında. Evet, evet. Değil mi? Onu mesela sosyal medyayı ben çok kötü kullanıyorum ve çok da uyarı alıyorum. Ben kötü görmedim ya. Bence de öyle yani ama yani Çok samimiyet gördüm. Evet. Yani filtresiz bir... yeterince kullanmadığım belki için. Hani yeterince az kullanıyorum kullanmadığın diye. için. Yani o tamamen senin tercihin. Ne kadar Evet. görünür olmak istemenle ilgili bir şey. Evet. Ben işim olduğunda görünür olmayı seviyorum. yani- Diğerinde sivil gezmek istiyorum yani. Yani benzer bir şey benim için geçerli. Ben mesela bir 5 yıl önce daha aktif kullanıyordum. Şimdi biraz daha az. Çünkü hani her hayatın bana kalan tarafı da var. Böyle her şeyi sürekli göstermek. Çok sevdiğim bir şey var. Başka programlarda da söyledim. Yani bir şeyi sinemada göstermek mi hissettirmek mi? Yani bir oyuncu için de bu geçerli. Sanıyorum hissettirmek benim için yani yapımcı olarak da bir şey doğru geçeceği hissettirmek daha değerli. Benim için de. Yani göstermek dışta kalan bir şey. işte. Filtreli bir şey Filtreli göstermek. bir şey evet aynen öyle. Geçmeyen, karşı tarafa geçmeyen bir şey. Aynen öyle. Peki şunu sana soracağım. Kendi hayatında mesela film seyreder misin? Nasıl beslenirsin? Yani çok kitap okuduğunu söyledin. Edebiyat mı senin esas beslendiğin alan? Evet, esas beslendiğim alan edebiyat. Edebi uyarlamaları çok hemen izlemek isterim mesela. Nasıl uyarladılar acaba bunu filan diye. Çok iyi edebi uyarlamalar var ama genellikle hep romandan yana olurum. Çünkü orada zaten ben kendi kafamda çekmiş olurum. Tabii. Çünkü orada yazar kelimelerle okuyucuyu baş başa bırakır. Baş başa bırakıyor. Burada o kelimeler görüntüye çektiğinde o zihnin kabul ettiği bir şey olur ya da olmaz. Evet, o yüzden romanları daha çok seviyorum ama izlemeyi de çok severim. Tek başıma filme gitmekten çok hoşlanırım. Fakat bebekten sonra birazcık oldu. Başka şeye vakit harcayamıyorum. Çünkü anne olmak biraz ya da bende öyle oldu bilmiyorum. Hani anda kalmaktan bahsediyor ya hepimiz, herkes. Çeşitli işte meditasyonlar yapılıyor filan. Hiçbir şeye ihtiyaç duymadan anda kaldığım hayatımdaki tek süreç Ne kadar da herhalde. güzel bir şey.
Aslında bence eğer anne olduysa bir kadın kendine ve o süreci tanımalı. Mesela beni düşün, nasıl hareketliyim. Ben 2,5 sene çalışmadım. Evet. Çok Ara keyif verdim alıyorum her anında. ve de çok mutluyum. İyi ki de öyle yaptım. Evet. Çünkü çok hızlı büyüyorlar. Bak Evet. benim oğlum şimdi 30 yaşına geldi. O yüzden. Bu arada tabii hani ödüllerine geleceğim. Çok ödülüm var ama sen 93 ile 2019 arası hep oyun yapıyorsun. Hep tiyatroların var. En son hatta gelemedik. Pandemi patladı, bir şeyler oldu. Lal hayal. Tiyatro senin için, tiyatro sahnesinde olmak senin için ne anlama geliyor? Bence her şey. Her şeyi borçlu olduğum, maddi manevi borçlu olduğum her şey tiyatro. Çünkü her şeyin temellerini okurdu. Tiyatroda aldığım keyif, kendimi düzeltme arayışı, seyirciyle kurduğum direkt diyalog ve sanatın karşındakini nasıl etkilediğinin cevabını direkt alabilme lüksü diyeyim bence. Bu paha biçilmez bence. Tabii. Yani kuşkusuz tiyatrodan çok para kazanılmıyor diğer yaptığımız işlere göre ama bana en çok parayı tiyatro kazandırdı. Çünkü her şeyin sebebi, her şeyin minnetini ona borçluyum. Aslında tiyatro şimdi hiçbirini birbirinden bağımsız görmediğim için hani oyunculukta da vesaire mesela ben diyorum ki genç oyunculara ya ille sahne değil, sahnenin arkasında da çalışın. Evet. Orada da görün işte asistanlık şu bu. Çünkü o hani bizim network dediğimiz aslında iletişim ağı dediğimiz şeyinde bir başlangıç noktası. Yani birinci gün olmayabilir ama zaten insanların şans dediğimiz şeyin ben yani faktörünün düşük olduğunu aslında kendi şansını insanların yaratabildiğini düşünen birisiyim ki hani kendi jenerasyonum itibariyle de hiçbir şey yoktu. Hani buralar hep dutluktu. Bağımsız sinema diyeceksen öyle diyebileceğim bir dönemden geldiğim için yok yani ailemde de yoktu öyle birisi. Her şeyi adım adım çalışarak getirdim. Bir taraftan da senin hani vicdan demeyeyim ama toplumsal vicdan konusunda çok güçlü birisin. Yani işte burada Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu için sözcülük var. İşte bir takım çalışmalar yapıyorsun, hep öncü şeyler söylüyorsun. Bu da çok değerli bir şey. Çünkü sosyal sorumluluk bugün hayatımızın en önemli noktalarından bir tanesi. Evet. Nasıl hissediyorsun? Bir taraftan bir sanatçının böyle bir sorumluluğu da var deniyor ama bu içten gelmedikçe yapılabilecek bir şey değil. Çok kalpten yaptığını biliyorum. O videolarında falan nasıl böyle canını kanına takmışım. Biraz da onu konuşmak istiyorum aslında senden. Aslında tırnak içinde tanınmadan önce de öğrencilik zamanımda da çok ilgiliydim bununla. Bunu ilk ailede öğreniyorsun. Çok yardımlaşan, çok kız kardeşli bir ailede büyüdüm. Ve biz annemin bir sürü kadın olarak sıkıntıları vardı. Ona tanıklık etmiştim. Kadın olmanın ne olduğunu ilk annem ve kız kardeşlerim üzerinden gördüm ve insan kendinden yola çıkarak birine yardım edebilir bence. Böyle bir teklif geldiğinde çok kendiliğinden, Birleşmiş Milletler'den geldiğinde kendiliğinden çok içtenlikle kabul ettim ve yaptığımız her şeyi çok önemsiyorum. Sahada olmayı önemsiyorum. Kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Kendi çocukluğuma dair belki bir sürü şeyi tamir ediyorum. Tabii. İşe yaramış hissediyorum kendime. Tabii. Bir adım atmak çok değerli. Ya çok mutlu oluyorum mesela. Biz kaç yıl önce pandemiden hemen sonra galiba Diyarbakır'a gitmiştik ve orada önemli bir okul, önemli bir kuruluş şey yaptı. İşte onlardan kız çocuklarına burs alınması üzerine bir söz aldık. O gün de yerel sanatçıları Diyarbakır'ın Bedri Aysel'i, çok eğlenceli bir sahnesi vardır. O da Diyarbakır'dan hiç kopamamış, dişçilik yapıyor. Halbuki Biliyorum Bedri Aysel'i bir dönemden sahneye de çıktı öyle diye hatırlıyorum. Evet. Tabii. İşte onun şeyine gittik, böyle geleneksel bir Diyarbakır şeyi yaşayalım falan diye. Çay içtik sadece o gün ve gerçekten sarhoş gibiydim. Yani ne kadar bizim videolarımız var mesela. Mutluluktan sarhoş olmuşuz. Bir sürü kız ya. Gerçekten bunları böyle öylesine söylemiyorum. Tabii. Kimseye inandıramazsın sarhoş olmadığımıza. Yani videolarımız var. İnandıramazsın. Çok benzer bir şey yaşadığım için sana söyleyeyim. Mesela bir yıl Kadınlar Günü'nde ben de orada bağlantılarım var. Orada bir kadınlar pazarı var mesela. Evet. Bağlar'da ve aslında kadınların terapi alanı gibi. Evet. Ve onlara destek olacak. Hani İstanbul'dan bir şey ve onlar böyle önlük başlık istiyordu. Biz oğlumla beraber kalktık gittik onları yaptık ve sanki günlerce kaldık. Ve bana çok iyi gelmişti. Evet. Yani aslında insana iyi gelen bir yanı var. Şimdi kadın konusuna girmişken burada oyunculuklar ve aslında hani kamera arkasında da bunu konuşuyorum ama kamera önünde de kadın rollerini biraz konuşmak istiyorum. Çünkü sinemada çok yakın bir zamana kadar hala şimdi artık biraz yeni kavramlar var işte mutlaka olsun filan ama kadın rolleri gitgide zorlaştı ya da kalıpların içine tıkanmaya başladı. Yani belli yaş gruplarına belli roller, belli yaş grupları bazı şeyleri yapamaz. Bu sadece Türkiye'de değil dünyada da böyle öyle. oldu. İşte yaş ayrımcılığı
Kızgın fiziksel Kadınlar ayrımcılık. belgeseli vardı hani bütün oyuncuların konuştuğu Amerika'da. Burada tabii bir oyuncu olarak da skalanı bir başkasının belirlemesi çok can sıkıcı bir şey. Bu konuda ne düşünüyorsun? Dünyada da özellikle Türkiye'de çok zayıf. Yani kadın genel olarak bir erkeğe 2 kadın düşüyor. Evet. Yani o kadınlardan birisi de o zavallıcık adamın kafasını çelen, diğeri de aslında evde onun karısı olmasına rağmen yükümlülüklerini neyse o tırnak içinde yerine getirmediği için adamın ötekine doğru gitmesine sebebiyet veren o zavallıcık adamın hikayeleri anlatılıyor. 2 kadın bir adam arasına sıkışmış. Oysa ki hayatın içinde kadın ve erkek eşit ağırlıklı biçimde var. Kesinlikle. Yani eşit ağırlıklı biçimde var ama bu bir türlü edebiyata edebiyata da ağzımdan edebiyat çıkıverdi, edebiyata da sinemaya da tiyatroya da yansımıyor. Sebebi kafalarda öyle olmadığı için yansımıyor bence. Aslında kültürel bir şey bu. Kültürel bir şey, kesinlikle kültürel kod, bunların hepsi kültürel kod. Dilde de öyle. Evet, değiştirmek, belli rollere hapsetmemek, yani bu işte, yani aslında bırak her şey, karakterde de bu neşeli bir şey oynayamaz, bu komedi oynayamaz, Evet. bu drama oynar, bu iyi ağlıyor orada kalsın ve aslında bu klişelere çok yapışmış. Çünkü ben Avrupa Görsel İşitsel Kadın Ağı'nın uzun yıllar hem kuruluşunda hem de başkan yardımcılığı yaptım. Aslında bir test var, Bechtel test diye ve bu kafada başlıyor dediğimiz şey oradan. 2 tane özelliği var. Bunlardan birinci özellik, bir filmde 2 tane başrolde kadının olması. Yani Songül ve Zeynep başrolde diye düşünelim. İkincisi de aralarındaki en az 2 diyalogta seks ve erkeklerle ilgili bir şeyin geçmemesi. Ve bu testi bundan 10 yıl önce, çok yakın zamana kadar hatta Avrupa'da da %95 senaryo çakıyordu buradan. Yani kalıyordu İnanılmaz sınıfta. bir oran. Evet. Şimdi bu Bechtel testi artık bazı fonlar mecburi koydular. Yani Bechtel testten geçiyor musun, geçemiyor musun? Tabii bu da aslında hani iyidir, yani fırsat eşitliği için önemli ama bu da bir zoraki bir şey. Aslında zihnin değişmesi yine gene. muhtaçlık var. Yani evet, kadının aynen. yine muhtaçlığı var. Dilenci gibi kadın ya. Yani o yasaların çıkması için yırtınıyoruz. Her şeyle ilgili. İşte senin dediğin test sistemi. Üstelik de Avrupa'dan bahsediyorsun. Köklü Evet, bir sinema geleneği evet. olan. Tırnak içinde daha medeni, tırnak içinde bir kültür ortamından bahsediyorsun ama Tabii. rağmen Da- bir muhtaçlık evet, var. Dünya, yani aslında yazılan kafadaki klişeler aslında dilde başlayan. Dilde başlayan esas sorun o bence. Sorun o. Dilde başlayan, yani ben mesela senaryoları okurken buna da bakıyorum. Yani hani kadınların durumu ne? Kuvvetli mi? Değil mi? Diyalogları ne? Mesela bu senin de ya zaten hep kuvvetli kadınlar oynuyorsun vesaire ama hani burada da bir seçim kriteri oluşturmak gerekli mi sence? Bence gerekli. Çok işe hayır demişimdir ben. Bu sebepten ötürü. Çok işe hayır demişimdir. Tabii ki o tuzağa düştüğüm işler de mutlaka Yani olmuştur. hepimiz düşüyoruz canım. olmaz. Fakat çok büyük bir yüzdede hayır demişimdir çoğunlukla. Çok sıkıcı çünkü. Yani onu oynamak da çok keyifli değil. Çünkü belli bir kalıbın içinden, belli bir kodun içinden bakılıyor. Oysa ki çocuğuma hamile kaldığımda, bunu birkaç yerde de söyledim. O kadar çok kafam açıldı ki bazı şeylere. İşte çok güzelsin, güzelleştirdi annelik seni, erkek doğuracaksın galiba. Yani o her şey kadını kötüleme. Yani Kesinlikle. kızsa eğer beni çirkinleştirecek kızım. Hiç, yani kızdı ve de çirkinleşmedim. Kızım da çok güzel. Güzel de Maşallah. olmayabilirdi. Konular bunlar değil zaten. Ya zaten yani, güzel dediğimiz şey ne? o ne? Yani hep kadın üzerinden tariflendiriliyor. Bir de tabii güzel, burada fiziksel ayrımcılık da söz konusu. Evet. İşte kilolu insanların hiçbir şekilde olamaması ya da işte belli bir yaşa geldi. Ben halbuki diyorum ki bizim mesleğimiz hangi alan olursa olsun yaşsız ve zamansız. Evet. Geliyorsa hani bu olmalı. Bu konuda da hani senin seçtiğin roller itibariyle de yaptığın şeyler itibariyle de baktığım zaman o süzgeçten sezgisel olarak zaten geçtiğini de görebiliyor insan. O koyduğun oyun da dahil olmak üzere. Lal Hayal tam bunun üstüne. Evet, işte onun üstüne bir oyun olduğu için Evet, biliyorum oyunu kurulmuş da. bir oyun. Çünkü Lal Hayal'in konusunu falan okuduğum zaman tam da bunun üzerine biraz aslında kadın hikayelerinin ve tabii bu hem biçim hem fiziksel hem birçok ayrımcılığın da aslında tabii ben hani bu programda özellikle söylüyorum ki konuklarıma Çok iyi yapıyorsun. çok önemli, çünkü önemli görüyorum. Peki şunu soracağım. Senin bu oyunculuk noktasında hani böyle konservatuvarda okuyan, işte şimdi konservatuvar tarz işte başka okullar, kurslar, eğitimler, şunlar bunlar, hani bu konuda eğitim alan diye bir çerçeve yapalım. Oyunculara ne önerirsin?
gelsin. Özellikle hani mesleğe yeni gireceklerse ve bu alana ilgileri varsa. Ya bir kere şunun ayrımına varmak gerekiyor. Oyuncu olmakla ünlü olmak farklı şeyler. Evet, kesinlikle. Birisi meslek, öteki bir durum. Yani evet, iyi oyuncu olduğun için de projelerin ses getirebilir. Ünlü olma durumuyla karşılaşabilirsin ama meslek değil. Ama birilerini öldüren insanlar da ünlü oluyor. Tabii. Onların isimleri bilmem ne davasındaki bilmem ne diye hayatım boyunca kafana kazınan bir şey oluyor bir durumdan kaynaklı. Dolayısıyla bir kere bunun ayrımına varmaları gerekiyor. Bu çok sevilerek yapılacak bir iş. Yani bu bir duruma o da yapılabilir ama bu benim tercih ettiğim bir şey olmaz mesela. Tabii. O da yapılmaz değil, olabilir. Öyle daha hobi gibi düşünen, daha o duruma doğru yürüyen bir sürü arkadaşımız vardır. O da kabul edilir bir şey. Benim orada keskin, vay bunu niye yapıyor? O varsa, ben varsam o da var. O varsa öteki de var. Orada seçimler devreye giriyor. Ama bu çok zevkli bir iş ya. Gerçekten Evet, bunun insanın tadını çıkarmak. çok kendini tanıma yolculuğunda bence verilmiş en büyük armağan bu meslek. Kesinlikle. Çok eğlenceli. Empati duygunu geliştirmek için hani bizde mesleki deformasyon denilen şeyin o deformasyon çok güzel aslında. Yani empati duygunun çok fazla Tabii. gelişmesine sebebiyet veriyor. Başkasını daha iyi anlıyorsun, daha iyi kavruyorsun. Dolayısıyla kendini daha iyi fark ediyorsun. Bir ruhun laboratuvara girmesi gibi diyorum ben. Evet. Ben aslında şunu öneriyorum bu eğitimler verirken de bizim bu arada çok oyuncu da geliyor. Çünkü onların da sektör tanıması lazım. Aslında bir çember gibi düşün. Yani herkesin aslında bunu denemesi gerekiyor. Yani bir yapımcının da aslında bir temel oyunculuk eğitiminin ne olduğu konusunda fikrinin olması Bence de lazım. öyle. Çünkü empati kuracaksın, anlayacaksın onun dünyasını, kırılganlıklarını. Çünkü bir iş görüşmesine gittiğinde bile bu bambaşka bir yere evrilebilir. Kuşkusuz. Ve ona inanıyorum. Dolayısıyla hani 360 derece her alana bir değmek gerekiyor diyorum. Peki gelecek projelerin neler? Gelecek projelerim. Bir kere önce şu araya gireyim. Harika Sone geldi. Evet. Güzel bir kızın var. Güle Evet. güle büyüt. Teşekkür Şu an ederim. en güzel projen o bence. Çok güzel bir proje Evet. gerçekten. İsmi gibi, şiir gibi bir süreç yaşıyorum gerçekten. Harika. Ne kadar güzel. Annelik insana çok şey katıyor değil mi? Çok büyük farkındalıklar. Bir kere hep derlerdi daha büyük sabır. Ne kadar sabırlı olduğumu fark ediyorum. Tabii. Ve orada yaşadığım mesela çok uykusuzum ama çok hayatımın en mutlu olduğum dönemi bence. Hani Tabii. birine yardımcı olmaya çalışmak, onun ihtiyaçlarına doğalında cevap vermeye Evet. çalışmak, Çok. onu anlamaya çalışmak çok keyifli. Zamanı da biraz böyle zamanı eritti. O meşhur saatler var ya. Evet. Zaman eridi benim hayatımda. Ne kadar güzel bir şey. Aslında bu çok güzel bir deneyim ama tabii belli bir aşama sonra sen de çeşitli projelere başlayacaksın. Tabii şimdi Çalışıyorsun. konuşuyoruz. Evet. Gelen bütün projeleri okuyorum. Beni çok heyecanlandıran bir şey de ona göre bir zamanlama belirledim zaten. Toplantılarını aldığımız 2 tane müzikal projesi var. Muhteşem. Evet, seçim yapmak ve yürümemiz gereken 2 müzikal projesi var. Hangisinin daha öncelikli olduğuna karar vereceğiz. Konuştuğumuz bir sinema filmi projesi var. Evet, inşallah bakalım oralarda Evet. güzel şeyler olacak. Peki aslında müzikal beni çok heyecanlandırdı. Yani ne Evet. kadar güzel öyle bir şey yapmak. Hem sahne hem şarkı Evet, söyleyeceksin. Bu da büyük bir yetenek aslında. Yani şarkı söyleyebilen bir oyuncu olmak çok değerli. Hayatı kolaylaştıran bir şey bence, çok güzel. Bir son sorum daha var. Yeni gelen yönetmenler hani burada veya senaristler için oyuncuya yaklaşırken nasıl yaklaşmalarını önerirsin? Mesela bu bir oyunsa, bir evcilikse eğer oyuna onu davet etmeliler. Yani orada bir nasıl söyleyeyim o güven duygusunun benim için o güven duygusunun yaratılması için karşındakine güven vermek bence birinci sırada o var. Çünkü çok çıplak olduğumuz bir an her bakımdan. Çok çıplak ve çıplak olduğumuz anlarda kendimizi daha güvende hissetme arzumuz yükselebilir bence. Dolayısıyla çok güvenli bir alan olduğunu, çok güvenli bir oyun bahçesi olduğunu, orada canımız da acıyor, kanıyoruz da, yaralanıyoruz. Ayrı hikaye. Bütün bunlar da olabilir, öyle güllük gülistanlık bir şey değil sahaya inmek. Kuşkusuz oynadığın rol gereği, koşullar gereği bazen. Ama o güven duygusunun, o flörtün, o aşkın arkadaşlıkta da olur ya. Tabii çok önemli. Onun bence yaratılması gerekiyor. Evet, bence bunun için de ben diyorum ki projelerine hakim olsunlar. Evet, her aynen. konuya hakim olsunlar. Aslında bizim geleneksel sorumuz neden filmimi çekemiyorum
diye düşünenlerin aslında oyuncuya yaklaşımı olarak da bunu almaları çok güzel Ne anlattın güzel çünkü. soru sordun. Evet. Yani şeyde hallederiz onu, o soruya orada hallederiz cevabı. Mesela beni birisi şeyden bahsetmişti. Oyunculuk meselesiyle ilgili. Şimdi ben yönetmeni çok seven bir oyuncuyum. Yani yönetmene güvenirsem de bütün arka bahçemi yani çok çalışkan ve çabalı biriyim yönetmene güvendiğimde. Ama güvenmediğinde birisi şu örneği vermişti. Hani atın üstündeki jokey gibi. Hani o eğer at onu hissederse Tabii. onu atıyor üstünden. Tabii. Onunla bütünleşmen lazım. Evet. Kesinlikle. Ben çok kısa bir süre ata binmiştim. Eğer anlaşmazsan istemez yani o his çok bambaşka bir hisstir o. Yani çok ayrıştırıcılık olmaması lazım bu işte. Yani birbirine geçmesi lazım. Yani Zaten öyle olmalı. Yani Evet. işte kolektif çalışmak, beraber çalışmak, takım olmak, onu böyle parçalara ayırmadan bir bütüne hizmet etmek çok değerli. Evet. Yani sen olsun değil. Hepimiz o bütüne hizmet ediyoruz ki bu çok Kesinlikle. değerli bir şey bizim Evet. için. Songül ne kadar güzel oldu. İyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum sana. ben Harika teşekkür bir bölüm ederim. oldu bence. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım Zeynep. Ben de. Sağ ol.